Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Fakat bu bir tepki videosu olmayacak. Bu eee, her zamanki gibi aslında birlikteyiz. Enerjimiz yerinde. Ama bu video sizlerle daha farklı bir şey konuşmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz direkt müziğe giriyorduk. Analiz yapıyorduk ve birlikte dinliyorduk. Ama bugün kanalın gidişatıyla ilgili önemli bir konuyu paylaşmam gerekiyor sizinle. Bu kanalda başından beri yaptığımız şey çok netti. Müzikleri birlikte dinlemek, onların üzerine konuşmak ve kendi bakış açımızla onları yorumlamaktı. Fakat kanal büyüdükçe işin içinde sadece içerik üretmek kısmı değil, aynı zamanda bu içeriği ayakta tutma kısmı da daha önemli hale gelmeye başladı. Çünkü müzik içerikleri YouTube'un en hassas alanlarından bir tanesi diyebilirim. Ve telif sistemi ne yazık ki her zaman net sınırlarla çalışmıyor. Bazen tamamen sorunsuz gibi görünen bir video belirli bir süre sonra telife takılabiliyor, kısıtlanabiliyor ya da doğrudan yayından kaldırılabiliyor. Ve bu da doğal olarak bizim gibi içerik üreticilerin sürekli dikkat etmesi gereken bir durum oluşturuyor açıkçası. Son zamanlarda videolarda daha böyle sık sık vurduğumu fark etmişsinizdir. Bunu özellikle yapıyorum çünkü artık videoları sadece izleyip ve sonunda yorum yapmak pek kabul etmiyor sistem. Yorum aralarda, video aralarında yorumlamak, analiz etmek ve dönüştürmek gerekiyor. Eee, Bu şekilde yapılandırmamız gerekiyor açıkçası. Aksi durumda dediğim gibi içeriklerin risk altında kalma ihtimali ciddi şekilde artıyor diyebilirim. Çünkü eğer bir müzik videosunu hiçbir şekilde bölmeden, hiçbir yorum katmadan veya teknik bir analiz eklemeden ham haliyle yayınlarsam sistem bunu çoğu zaman yeniden yüklenmiş içerik ya da telif ihlali riski taşıyan içerik olarak algılayabiliyor. Bu yüzden videoların belirli noktalarında eee, durup gruplarla ilgili, enstrümanlarla, vokallerle ilgili, davul geçişleriyle ilgili, sahne kullanımı, prodüksiyon gibi konularda grubun teknik becerisi hakkında vesaire konuşmam artık sadece dediğim gibi bir tercih değil, aynı zamanda kanalın devamlılığı için de gerekli bir yaklaşım haline geldi açıkçası. Aslında yani çok şey değişmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıdan baktığınızda 10 dakikalık ya da 20 dakikalık bir videoyu siz o sürede tüketiyorsunuz, izliyorsunuz ama işin içerik üretimi tarafında işler biraz daha farklı. Biliyorsunuz zaten bunu. Yani o videoların hazırlanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, açıklamalarının yazılması, thumbnail görsellerinin oluşturulması, dil ayarlarının yapılması ve yüklenmesi ve sonrasında da telif durumlarının takip edilmesi derken arka planda ciddi bir emek ve zaman harcanıyor arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi yayınlanan bir videonun kaldırılması sadece bir videonun kaybı değil, aynı zamanda o emeğin de boşa gitmesi anlamına geliyor. Bunu yakın zamanda Offrange'in videolarında yaşadık. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bazı şeylerden bir tanesi dağıtım şirketlerin yani telifi gönderen şirketlerin whitelist'ine dahil olabilmek. Yani bazı şirketlerin veya dağıtımcıların belli kanalları tanımlayıp bu da içeriklerin daha özgür şekilde kullanmalarına izin vermesi konusu bu whitelist. Ancak bu noktaya gelmek için de dediğim gibi belirli kriterler bulunuyor. Bunlar genelde işte izlenme süresi, kanal büyüklüğü, içerik düzeni, güvenilirlik ve genel performans gibi metriklere bağlıyor. Şu an için biz o aşamada değiliz. Ama bu bizim uzun vadeli hedeflerimizden bir tanesi açıkçası. Bu süreçte de yaptığımız şey aslında formatı değiştirmek değil. Biz hala aynı şeyi yapıyoruz. Müziği dinliyoruz, üzerine konuşuyoruz ve en sonunda detaylı yorumlarımızı paylaşıyoruz. Bu yorum paylaşma ve izleme konusu vardı zaten. Bu şekilde gidiyorduk. Şimdi aralara da girme konusu geldi sadece. Dediğim gibi Eee, sadece artık bu videonun içine daha dengeli bir şekilde yaymamız gerekiyor. Bu dengeyi de tutturmak için bir geçiş sürecindeyim açıkçası. Yani hep böyle gitmeyecek büyük ihtimalle ama olağan bir yani uygun bir dengeli yeri bulmam gerekiyor. O yüzden de bu şekilde denemeyle gidiyorum şu an. Yani video akışı bozulmuş gibi görünse de aslında değişen şey içerik değil açıkçası sadece yaklaşım. Daha kontrollü, daha güvenli ve kanalın devamlılığını koruyacak bir yöntem uygulamaya çalışıyorum. Ama en önemlisi de dediğim gibi eee,
o detaylı analiz ve yorumlama bölümünü dediğim gibi videonun sonunda yine yapıyorum. Yani o beklediğiniz aslında dediğim gibi yorumlarım, teknik inceleme ve şarkı ya da grupla ilgili konuşmalarım, kişilerle ilgili, sanat müzisyenlerimizle ilgili konuşmalarım dediğim gibi o kısım değişmedi. O en sonunda yine aynı şekilde devam ediyor olacak. Sadece artık dediğim gibi analiz süreci videonun tamamında doğal şekilde yayılmış durumda olacak açıkçası. Eğer müziği hiç bölmeden en saf haliyle dinlemek isterseniz de orijinal videonun linkini her zaman açıklamalar kısmına bırakacağım. Bundan sonra özellikle dikkat edeceğim. Zaten öncesinde bırakıyordum ama bir ara bir boşluk vermiştim. Bundan sonraki videolarda da zaten bu süreci dengeye oturtturana kadar en azından oraya o linki bırakacağım ve oradan kesintisiz dinleyip ardından da buraya gelip analiz ve yorum kısmını takip edebilirsiniz. Hatta çoğu zaman bunun deneyimi daha da zenginleştirdiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ilk dinleyişte tamamen müziğe odaklanıp ikincide teknik detayları fark etmek çok daha farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Sizi gerçekten bu arada çok iyi anlıyorum. Bazen akışın bölünmesi izlenme keyfini düşürebiliyor. Özellikle şarkının tam yükseldiği anda videonun durması bazı izleyiciler için can sıkıcı olabiliyor. Farkındayım bunun. Ama buna kesinlikle saygı duyuyorum bu arada. Ama dediğim gibi burada amacımız keyfi bozmak değil, kanalın uzun vadede ayakta kalabilmesini sağlamak. Ee, Tamamen amaç bu. Ve dediğim gibi çünkü bu içeriklerin sürdürülebilir olması için bu dengeyi kurmak zorundayız arkadaşlar. Bu dengeyi kurarken de açıkçası sizin geri bildirimleriniz benim için çok önemli. Çok özür dilerim, kahve içmem lazım, boğazım kurudu. Evet, dediğim gibi bu dengeyi kurarken de sizin geri bildirimleriniz benim için çok değerli, çok önemli. Yorumlarda yaptığınız teknik katkılar, şarkıların ruhuna dair paylaştığınız detaylar ya da grubun o anki neden onu öyle bir şey yaptığını, bir sahne oluyor mesela ya da bir şey oluyor. Neden onu yaptığını açıklamanız, e, bu detayları benimle paylaşmanız yorumlarda ya da şu kısmı gördün mü, şu kısmına dikkat ettin mi gibi dediğiniz anlar bana şunu hissettiriyor açıkçası. Burası artık dediğim gibi sadece benim kanalım değil, video yüklediğim bir kanal değil. Burası birlik müziği gerçekten seven insanlarla bir araya geldiğim ortak bir alanım haline geldi. Ee, Biz burada dediğim gibi sadece bir reaksiyon videosu çekmiyoruz açıkçası. Aynı zamanda işte müziğin teknik tarafını, sahne değişimini, yılların emeğini, besteciliğini ve müzisyenliğini birlikte takdir ediyoruz. Özellikle Japon dünyasındaki o inanılmaz teknik seviyesini konuşurken bazen kendimden fazla kaybolabiliyorum yani kendimi kaybedebiliyorum. Dolayısıyla çok detaylara girebiliyorum. Ama dürüst olmak gerekirse bu işin en sevdiğim tarafı da tam olarak bu. Yani gitarların nasıl konuştuğu, davulların nasıl kusursuz aktığı ve vokallerin hangi noktada duyguyu zirveye taşıdığı bunları birlikte keşfetmek benim bu işe olan tutkumu sürekli canlı tutuyor diyebilirim. Kanalın her geçen gün dediğim gibi büyümesi benim üzerimdeki sorumluluğu da arttırdı açıkçası. Artık sadece yani kendi merak ettiğim parçaları ya da kendi listemi değil sizin önermiş olduğunuz ve yorumlamamı istediğiniz o devasa listeleri de olduğunca o programa dahil etmeye çalışıyorum. Bazen telif engellerine takılacağız, bazen videolarımız kısıtlanacak, e, bazen saatlerce uğraşılan hiç beklenmedik şekilde sorunlar yaşayacağız, içerik sorunları yaşayacağız bilmiyorum. Saatlerce uğraştığımız bir video üzerine. Çünkü biliyorum ki burada gerçekten samimi bir topluluk var ve bu topluluk yüzeysel bir içerikten çok gerçek analiz ve yorum görmek istiyor açıkçası arkadaşlar. Gerçekten çok daha büyük projelerle, farklı formatlarla, belki de çok daha güçlü prodüksiyonlarla karşınızda olmayı hedefliyorum açıkçası. Ama o güne kadar bu kanalı güvenli bir şekilde büyütmek ve korumak zorundayız. Attığım her adımda yanımda olduğunuzu hissetmek inanın bana güç veriyor açıkçası. Bu açıklamayı yapma gereği duydum. Çünkü o aramızdaki şeffaflığın değerli olduğuna inanıyorum. Bu kanalın en güçlü tarafı da zaten sadece içerikler değil. Burada oluşan güven, samimiyet ve ortak tutku diyebilirim. O yüzden şimdiden anlayışınız, desteğiniz ve burada olduğunuz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Bu dengeyi kurana kadarki geçiş sürecinde dediğim gibi anlayışınıza sığınıyorum. O kritik noktayı bulduğumuzda her şey normale dönecek diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle burada olmak çok güzel. Hoşça kalın.